Biliyorsunuz ki Moldova'ya girişlerde Türklere her zaman problem çıkartıyorlar. Kapıda nasıl mahsur kaldık, polisler bizi almadı, ne yaşadık, neler sordular. Özellikle Ahmet'i çok tuttular. Ahmet inanılmaz sinirlendi. Bize bayağı sıkıntı çıkarttılar ya. 10 dolar 172 leyi verdi bana. Biz bunun bilincindeydik zaten. Değişik bir giriş yaşadık. İlk kez bir ülkeye girerken bu kadar sorgulandık. Dönüş biletimi sordu ilk başta. Ne için geldin dedi. Buradan bir sevgilim var, onun için mi geldin diye soru sormaya başladı. Paraları çok farklı değil mi? Çok değişik. Güzel ama. Evet, buradan başlıyoruz abi. Kimlik kartı ya da pasaportu koyuyoruz. Fatma Şen diyor. Devam et. Koltuk almak ister misin? Ücretlidir diyor. Hayır, direkt çekini tamamla. Verilecektir diyor. Okey. Tek tek tartın diyor. Devam et. Şimdi tek tek tartacağız. İçeride de var. Şimdi şunu tartıyoruz. Devam et diyoruz. Onlar da aynı şey. Bagaj Yazdır. etiketi yazdır. Direkt çıkıyor. Bu bir. Bunu alıyorsunuz. Direkt yapıştırıyorsunuz abi. Bu tamam. Şunu koyuyorsun. Artı bir bagaj. Bir bagaj daha bırak. Bak 5 kilogrammış benimki. 12 gram. Devam et diyorsun. Bagaj etiketi yazdır diyorsun. Direkt etiket çıkartıyor. Bunu da takıyorsun. Bitti. Bu kadar. Çık. Biniş kartı oluştur diyorsun. Yazdır diyorsun. Direkt buradan biniş kartını veriyor. Kaç Ve verdi? bunu alıp abi bagajı alıyorsun. Şurada Fest bagaj var. Fest'e direkt bırakıyorsun. Hiç sıra beklemeden direkt kendin otomatik yapmış oluyorsun. Çok basit. Bu veli nimetten yararlanmak gerek. Buradan pasaportu okutuyoruz arkadaşlar. Şu olay çok basit abi. E-pasaport. Şuradan bir pasaport okutuyorsunuz. Parmak izi gözüküyor. Ondan sonra hemen arka tarafa geçiyorsunuz. Direkt pasaporttan da hemen polis kontrol noktasından geçip burada da pulu iade ediyoruz. Yeni videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Biz şimdi havalimanındayız. Sabiha Gökçen'deyiz. Moldova'ya uçacağız. Çok farklı bir rota planladık arkadaşlar. Bu sefer Avrupa'ya uçuyoruz. Avrupa'nın en fakir ülkesine uçuyoruz. Pegasus Hava Yolları. Bize bir çağrı yoksa. Moldova. Sefer sayılı Düsseldorf. Yok, Düsseldorf. Almanya'ya gitmiyoruz Almanya. Vizemiz yok, Schengen'imiz yok. Ve yanımızda iki arkadaşımız daha var. Ahmet ve Sadık. Merhaba. Sonra 2 gün sonra da bir arkadaşımız daha eklenecek. O da Merve. Buradan selam olan. olsun. Daha bir saatimiz var. Rahat rahat şimdi oturup check-in'i yapalım. Ondan sonra uçağa binelim. İndikten sonra size pasaport ve kimlikle geçiş sürecine sıkıntı çıkartıyorlar mı çıkartmıyorlar mı ondan bahsedeceğiz. Umarım çıkartmazlar. Umarım. Biz her şeyimizi ayarladık. Dönüş biletlerimiz var. Rezervasyonumuzu yaptık Booking'ten. Yani daha ne olsun göreceğiz hep birlikte nasıl olacağını. Hadi gidelim. Haydi gidiyoruz artık Sadık. Sadık gidiyoruz. Sadık'ın biraz korkusu var galiba. Ya korku demeyelim de biraz insanın içi gıdıklanıyor böyle. Onun için böyle dikkatini dağıtacak şeyler yapmamızda Evet. fayda var. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, merhaba. 12'de. İleri. Şu an içindeyiz. Birazdan kalkacağız. Yerimize oturduk. Yerleştik. Dörtlü ayrıldı tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve Moldova'ya hoş geldik. Bizimkiler gelsin, onlarla beraber bineceğiz. Nasıl hissediyorsun yeni ülke? Bilmiyorum bakalım. göreceğiz. Moldova nasıl olacak bakalım. Hadi gel. Kat dörtlü. Dörtlü şuraya da sadık yazsın. Buraya da Sadık otur. Evet arkadaşlar, yolculuğunuz nasıl geçti? Mükemmel ya.
Evet. Çok iyiydi ya. Ya çok korkulacak bir şey yok aslında uçaktan da yani. İniş Yani. kalkışlar. Yemek yedin mi? Yemek mi? Yemedim ya. Neden daha yemedin? akşam birlikte yerken daha iştahlı olmak istedim. Aynen. Biz de yiyecektik de sonradan vazgeçtik. Öyle mi? Aynen. Ya bir Boş ver. sandviçe baktım. Normalde yüzüne Sekiz. bakmayacağım şey. 8 euro. Öyle mi? Öyle mi? Güzel, tadı güzel kardeşim. Yedi mi? Kaydı mı? Sormadığımız Hayda. kişi yemiş, görüyor musun? Vay be. Tadı güzeldi. Neyle aldın? Tavuklu mu? Neyle aldın? Soğuklu. Tavuklu. Dönüşte artık. 8 euro. Mis Ya gibi. böyle güzel koktu aslında ama ben irademe sahip çıktım. Kazandırmadım ya. Vallahi. Ben şuradan bir fotoğraf çekeyim. Sadık sen onu nereden buldun? Yanımda uçan bir abimiz vardı, o verdi. Allah Allah. Sevdi beni herhalde. O ne? Moldova şeftalisi. Moldova şeftalisi. Yok ya, İstanbul'dan almıştık yani. Yani. Bursa şeftalisi. Bakalım Hayırlı Moldova olsun. şeftalisini de göreceğiz. Hayırlı olsun. Pasaport kontrolüne geldik ve sıra çok fazla var. Bayağı fazla var. Bakalım rahat bir şekilde geçeceğiz mi arkadaşlar? Umarım rahat bir şekilde geçeriz diye umuyoruz. Çünkü biliyorsunuz sıkıntı çıkartıyorlarmış. Hı? Baksınlar. Çok fazla sıra var arkadaşlar. Havalimanından çıktıktan sonra detayları anlatırım. Evet arkadaşlar biraz problem yaşadık ne yazık ki. Şimdi anlatacağız size detaylı olarak da öncelikle bir change yapalım. Ondan sonra şeye bakalım, exchange'ler nerede? Şurada bir exchange var. Bir 5 dolar falan bir çevirelim en azından. 5 dolar çevirelim arkadaşlar, bakalım ne verecek. Hangisi? Mayıp mi? Çok teşekkürler. Mayıp'tan alalım, gel. Otobüsle mi gideceğiz abi? Otobüs sormamız lazım. Otobüs 30 numaralı. İçerken bir şey yaşadınız mı? Çok Evet, çok soru sorun. Bize bayağı sıkıntı çıkarttılar ya. Gezgin falan diyorsanız o yüzden de olabilir yani. O zaman kalacaksınız. Yok, sevgilim var mı? Sevgilim var mı? Niye soruyorsun ki bana sevgilim var mı? İşte burada aşık olmaya mı geldin? Gönlünü hoş etmeye mi geldin? Vatandaşlık oluyor. Bir 10 dolar bozduralım arkadaşlar. 10 dolar. Ya inanılmaz Ukrayna'dan falan burası güç alan bir yer. Ben de ufak ekstra şeyleri istemiyorum. Peki evliyiz falan dediler, öyle geldiler de bir şekilde yuttuk yani. Bir şey bulamadım. Anlamadık biz de. Çok sağ olun size de. Komik değilsin biliyorsun. Komik değilsin. 173 vermesi lazım. Göreceli bir 173 şey. değil. Sana göre öyle kaydı. Thank you. Kaç? 170 vermesi lazım. 150, 60, 70 aynen. Aynen çok iyi çevirdin direkt. İyi mi fiyatı? Komisyonsuz aynen. He? 10 ne kadar geliyor? 10 dolar 172 leyi verdi bana. Şunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Yarın gündüz gözüyle hepsini anlatacağım. Kardeşim sıranı bekle. Bozuk. Sıranı 2 leyi değil mi? Sen de mi? Ben verdim onu bekliyorum. 2 leyi. Kafası karışık. Evet. Sana bizim oldu. Ahmet'im kaç dolar çevireceksin ya? Kardeşim 10 dolara yapıyorum. Ahmet'im zenginsin ya. 10 dolar. Teşekkürler. Oo. Birlik veriyorum lazım. Merhaba. Hello. Şunu tut bakayım. Merhaba ben Hello. Haydi bakalım. Evet. Bak 30 numara şurada. Şuraya bineceğiz. Gel gel. Ahmet. Gel 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 gel. Direkt 30 numaraya gidiyoruz arkadaşlar. Gandesko ne kadar getiriyor? Bakalım mı? Bak araba taksi varmış da. Ama şey de var. Bu iki Gel 2 liraya binelim de. ikileriye biniyoruz. Nerede ineceğiz biliyor musun? Lari Yok. Ay 2 lari diyorum. 2 lei. mi? Gürcistan'da kaldınız. Dur bir dakika. Yandex.Go'ya bakayım. Açıyorum. Larry Georgia'da kaldı.
Yandex.Go'dan araba çağırdık, 22 dakika diyor. Stefan, da? Adres this. Adres ya. Yes. Okay. Arkadaşlar biraz sorun yaşadık da şu an şehir merkezine gidiyoruz. Yandex.Go'dan araba çağırdık. Moldova uçağı. Yani ilk izlenim olarak cadde ışıl ışıl gözüküyor. Yollar 4 şeritli, gayet büyük. Güzel yani. Sen bugün alacak mısın? Şu an kapalıdır ya. Yarın o zaman. 10 o'clock. Half hour. On the left. And Evet. maybe another McDonald's? place. McDonald's 10 o'clock. 24 hours. 24. Ha okey. It's 24 near saat açık. Put McDonald's. No, right here. Kardeşim hepsini anlatacağız. Sakin ol. Allah Dur. çok sinirlendim oğlum. Vuracağım kafadan hepsini. Arkadaşlar herkese günaydın. Video bölük pörçük oluyor, farkındayım. İlk günün acizliği diyelim. Şimdi biz kalktık, hostelden çıkışımızı yaptık. Saat 10. Şimdi kahvaltı yapmaya bir yer arayacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra size dün yaşadığımız bütün olayları anlatacağız. Kapıda nasıl mahsur kaldık. Polisler bizi almadı. Ne yaşadık, neler sordular. Hepsini aktaracağız. Özellikle Ahmet'i çok tuttular arkadaşlar. Ahmet inanılmaz sinirlendi. Anlatacağız her şeyi. Önce bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra dün gece geldik, burada neler yaptık onlardan bahsedeceğiz. Change yapalım ya, gel. Hello. 20 dolar verdim. Ben de gibi abi. 20 dolara 200, 300, 320, 326 verdi. 20 dolara 326 verdi. Bizim dolar ya. Paraları çok farklı değil mi? Çok değişik. Güzel ama. Değil mi? Bunların hepsinin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Birazdan. Önce bir karnımızı doyuralım güzelce. Ondan sonra detaylı olarak hem Moldova'yı konuşacağız hem yaşadıklarımızı konuşacağız. Ona göre bir daha devam edeceğiz. Çocuk çok tatlı değil mi ya? Hello. What's your name? What's your name? Çok tatlı ya. Moldova'da arkadaşlar kahvaltı yapmak isterseniz bu tarz sandviçlerden tadabilirsiniz. 35 lira. Ortalama fiyatlar 35 lira sandviçlerin. Yani 70 lira falan, gayet iyi yani. Tü sarelli. Tü. Sarelli. Tü. Sen kaç lira var? İçecek ne istiyorsun? Ben şunu anladım. One Fanta, Kapı. one copy, two water. How much? 104 mu? 105. Sevgili dostlar, gelelim şu asıl olan mevzumuza. Biliyorsunuz ki Moldova'ya girişlerde Türklere her zaman problem çıkartıyorlar. Biz bunun bilincindeydik zaten. Biz hani böyle bir umut, hani 4 kişi gidiyoruz diye problem olmaz, sıkıntısız hemen geçeriz. Dönüş biletimiz var, rezervasyonlarımız var, her şeyimiz hazır. Problem olmaz düşüncesindeydik.
Ta ki saçları bağlı ablamız bize denk gelene kadar. Burada Ahmet sürüden ayrıldı biraz. Kurt kaptı. Sonra biz de Mağdur olan Ahmet'ti. Turan taktiğiyle hemen kurdu. Yanına gittik ve- Aynen. Kurdu etkisiz hale Bir getirdik. izledik. Yapamadılar bizi. Kanka ilk sana neler sordu mesela? Bana ne dedi orada? Yani dönüş biletimi sordu ilk başta. Evet. Gösterdim. Ondan sonra rezervasyonu sordu. Hı hı. Ne için geldin dedi. Dedim işte YouTube kanalı için, işte Instagram'a video atmak için. Onları işte göster dedi bana. Hı hı. Onları gösterdim. Sonra hala bir şey arama, sevgilin var mı burada dedi. Buradan bir sevgilim var, onun için mi geldin diye soru sormaya başladı. Yok dedim. Sonra işte siz geldiniz Aynen. arkadan. Orada devreye biz girdik. Biz normalde dördümüz aynı yerde devam edecektik de aynı polise gidecektik. Ahmet bizi Biraz başka yanlış anlamış, aynen o yanlış yüzden- anladı. O farklı bir yere gitti. Biz Aynen. üçümüz baktık. Ahmet orada bekliyor, dakikalar geçti böyle. Dedim. %100 sıkıntı çıktı. Sonra işte sıra bize gelmeden biz de gittik hemen Ahmet'in yanına. Orada bir Moldovalı ablamız vardı. Teyze de Yani bir diyebiliriz. Baskı yapmak istedik orada Evet, polisle. Çünkü evet. 3 kişi daha eklenince hani o aceleye getirmek istiyoruz zaten biz. Belki de şimdi Hani o psikolojiyi de belki birilerine falan sordu ama hatta yanındaki polis de şey demişti Ahmet hani ya uğraşma ver yani gitsin ver ya. gitsin Evet, tavrıyla uğraşma. Bir tane hareket kadın yaptı. polis geldi dedi, ne uğraştırıyorsun gibisinden hani hareketlerinden biz çözdük de. Ver gitsin gibisine yaptım. Neden? Ama öyleydi yani gerçekten. Sonra verdi gitti, verirken bile suratıma bakıyor böyle hani hala böyle bir şey düşünüyor, ne desem ne sorsam diye. Sonra işte abla vardı bir tane. Evet, Moldovalı abla. Rusça biliyordu. O tercümanlık yaptı. Ondan sonra biraz yumuşadı olay. Evet. Sonra bir iki adam daha geldi sanırım. Böyle bir kolay gelsin falan yani ne yapıyorsunuz falan. Ya diye. orası geldi. bir 5-6 Geldi, kişi gitti. falan oldu, Aynen. bir şeyler Yaptılar oldu. ya. Aynen. kendi aralarında. Ondan sonradan bizi saldılar ama yaklaşık böyle bir 15-20 dakika havalimanında. kalmamıştı ya. Evet, yani çok kalabalıktı. Sırada. İzlediniz zaten görüntüleri. İnanılmaz kalabalıktı. O kalabalık bitti. Sadece neredeyse bir 10 kişi falan kaldık. Dördümüz zaten bir dördümüzdük. Geri kalan zaten girdi. Bizi çok tuttular ya. Bizi fazla tuttular. Bir bakıma şey diye de düşünüyorum. Şimdi Ahmet'in pasaportunda hiç damga yok. Ahmet'e direkt hani ya buraya gelip buradan Avrupa'ya kaçmaya çalışan çok fazla Türk varmış. Onlar da haklı olarak önlem almaya çalışıyorlar. Ama şimdi bizim dönüş biletimiz var. Booking rezervasyonlarımız var. Zaten geleceğiz, hani ülkede kalacağız. 7 gün 8 gün. Dönüşümüz belli. Gezi amaçlı geldiğimiz belli. YouTube kanalımızı gösteriyoruz. Bak hani diyorum bu benim kanalım. Instagram'ları sordu. Instagram'ları gösterdik falan. İşin içinden çıkılmaz bir duruma girdi yani çok fazla biçimde. Ardından işte etrafında farklı polisler geldi, işte kıza baskı yaptılar, hani biz de önden baskı yaptık, kız tek kaldı yani en sonunda birisi. hala Hatta vermek şöyle bir şey istemiyor. olmuştu. Hala vermek Bizim istemiyor. solumuzda bir adam daha vardı. Onun için farklı bir tane polis geldi. Devamlı böyle bir sorular falan sordu üst Türk'tü üste. değil mi o da? Türk müydü o da? Yok ya işte Rusça konuşuyordu ikisi de. Sonra Nanport mu? Nan'la başlayan böyle hani bir olumsuz şey yaptı. Bir kafasını salladı diğer kadın polise. Hı hı. Kadın polis de baktı. O arada işte bana bir şey dediniz. Ben sonra size döndüm. Muhtemelen almadılar onu. Aynen. Muhtemelen. Allah, olay böyleydi arkadaşlar. Değişik bir giriş yaşadık. İlk kez bir ülkeye girerken bu kadar sorgulandık. Yani bu benim 13. ülkem. Fatma'nın 3. ülkesi. Daha önce hiç böyle bir problem yaşamamıştık. Ermenistan'da bile gördünüz, izlediniz, hani çok rahat bir şekilde, çok böyle ayrıntılı, sorusuz bir şekilde geçtik, gittik. Ama burada nedense problem yaşadık Böyle bir yani sorun var arkadaşlar. demek ki Türklere karşı genel Evet, olarak. evet. O yüzden yaşanıyor. Ne yazık ki yaşanmaması gereken şeyler ama yaşandı. Gelirseniz de dikkat edin. Ona göre hani cevaplara net, kesin cevaplar verin ve burada soğukkanlı olmak gerçekten önemli. Biraz biz o durumun vehametiyle biraz böyle bir sinirlendik de, Ama ben şeyi de düşünüyorum. agresif de Tek olduk kişi aslında. olsa belki de Ahmet'i geri gönderebilirdi. Olabilir. Şimdi biz orada bir baskı oldu ona. Onu hissettim yani. Kadın suratında belliydi o. Evet. Ne yapacağını bilemedi Evet. falan, böyle sağa sola bakınıyor. Aynen. Farklı polisleri Şimdi bunlar da çağırıyor. geldi, ne yapsam falan filan dedi diye düşünüyorum. Yani garipti. Zaten akşam olmuş, akşam saatleri, abi sal bizi, yani bas Aynen, damgayı, ne burada yapacağız karnımız aç. ülkeye, geleceğiz, gezeceğiz, döneceğiz yani. Hani bakın arkadaşlar, Ermenistan'a da biz bu şekilde girdik. Ermenistan'a da hani hiçbir şekilde ön yargıyla girmedik.
Bazı arkadaşlar yorumlarda şey diyor, işte siz girdiğiniz ülkelerde ön yargılı davranıyorsunuz. Değil aslında. Arkadaşlar ön yargılı davranmıyoruz. Yaşadıklarımızı aktarıyoruz. Şimdi burada da bu olumsuzluğu yaşadık. Bu olumsuzluğu yaşadığımız için mecburen bu durumu anlatmamız gerekiyor, aktarmamız gerekiyor. Bu durumu aktarınca da bu sefer şey konumuna düşüyoruz. Hani siz Önyargılı. ülkeye ön yargılı giriyorsunuz. Halbuki bu ülkeye karşı hiçbir şekilde ön yargımız yok bizim. Ve zaten girdikten sonra da çok güzel geçiyor Evet, şu anda. evet. Çok... inanılmaz İnsanlar güzel çok geçiyor. güzel. İnanılmaz. Bu arada arkadaşlar şundan da belirtelim. Havalimanından çıkınca 30 numaralı otobüslerle şehir merkezine çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz normalde. Biz 30 numaralı arabayı gördük. Bir de dedik ki Yandex Go uygulaması burada çalışıyormuş. Yandex Go'yu kullansak mı dedik. O ikilemdeyken 30 numaralı otobüs gözümüzün önünde kaçtı gitti. Ondan dolayı mecburen biz de Yandex Go'ya Belki başvurduk. son otobüstür diye dedik ki Yandex Evet. Go'yla gidelim. Ondan sonra Yandex Go'dan çağırdık. Kaç paraya geldik? 220 liraya mı? Öyle bir şeye geldik yani Türk parasını çevirince 220 lira gibi bir şeye. Şehir merkezi de bu merkeze 13 kilometre uzaklıkta. 220 lira normal, gayet iyi yani. 4 kişiyiz zaten. 4'e böldük. Yani. Direkt kişi başı 50 lira desek gayet iyi yani. Güzel bir şekilde merkeze geldik. Merkeze direkt hostelin konumunu vermiştik. Hostele geldik. Kaldığımız hostelin adı Small Price. Onu buraya bırakırız. İsmini ve adresini. Biz çatı katında kaldık. Ahmet'le Sadık da aynı odada kaldılar. Yani otel güzeldi. Biraz bize pahalı geldi açıkçası. 1300-1400 liraya kaldık biz 2 kişi. Sadık'la Ahmet'te toplam ne kadar verdiniz? Onlar daha 72. fazlaydı. 72 dolar vermişler. Aynen. Odaları geniş diye mutfağı var Evet. işte. Onların Tabak, odaları genişti. Bizimki çatal, kaşık, çatı her katı şey olduğu var. için bayağı basit. Onun haricinde arkadaşlar çantaları koyduk. Direkt attık kendimizi dışarı. Saat 10'du ve her yer kapalıydı. Çok garip bir şekilde her yer kapalıydı. Yani araştırmaya başladık. Yok, bir su alabileceğimiz bir yer yoktu arkadaşlar. Şaka gibi ama bir su bile alamadık ya resmen. Şehirde çok fazla McDonald's göreceksiniz arkadaşlar geldiğinizde. Biz de bir McDonald's'a girdik. Fiyatlar normal yani. Türkiye oranla bir tık daha düşük yemek fiyatları. McDonald's'ta yemeğimizi yedikten sonra şu konuda bir rahatsız olduk. Şehirde çok fazla evsiz görebiliyorsunuz. Homeless olarak yaşayan görebiliyorsunuz. Ara sokaklarda falan yatıyorlar. McDonald's'ta da aşırı derecede rahatsız eden bir tip yani bırakmadı yakamızı. Hani dakika başı geliyor, dakika başı ya bildiğin biraz rahatsız olduk yani irite olduk. En sonunda zaten biz kalktıktan sonra adam geldi bizim masamıza oturdu. Bizim işte yani bıraktıklarımıza falan baktı. Tamam hani olabilir de çok fazla rahatsız edici bir durum. Bu konuda dikkatli olabilirsiniz. Yani dikkat edin. Akşam saatlerinde özellikle çok fazla demeyeyim de yani ara ara görebilirsiniz bu tarz kişileri. Görmezden gelerek devam Evet, etmek dikkat edin. Çünkü suratlarına bakınca Göz teması. göz teması kurmayın. Suratlarına bakınca direkt adam sana bakıyor, kilitleniyor. Yani yanına gelmeye çalışıyor. O durum biraz sıkıntı. Dün gece bir de şöyle bir şey yaşadık. McDonald's'ın önünde yürürken bir anda böyle hani biz Türkçe konuşuyoruz ya aramızda. Bir baktık Türkçe konuşan birisi, hatta böyle hafif lehçeli konuşan birisi, Azerbaycanlı bir arkadaşımız, Hüseyin adlı arkadaşımız bizi çağırdı. Muhabbete bir başladık. Öyle böyle derken telefonlarımızı aldık falan.